Selamlar herkese. Bugün yavaştan deneme yapmayı başlamayı düşünüyorum. Yani ben zaten kendim yapıyorum ama yaparken nelere dikkat ediyorum diye size bahsedeceğim. Birkaç tip vermeye çalışacağım ve aynı zamanda birlikte de bir deneme yapacağız. İlk listening ile başlamayı düşündüm. Çünkü benim en güçlü olduğunu düşündüğüm alan listening. Ayrıca benim normal sınavımda da ilk listening olacak. Sonra reading olacak. Sonrasında writing olacak arda arda. Sabah 8'de sınavım. O yüzden ben de listening ile başlamayı düşündüm. Normalde bende bu kitap var. Ben bunun içindeki ilk 3 listening'i bitirmiştim. O yüzden şimdi sizle YouTube'dan açtım. 4.'yü yapacağız. Böyle bir sistem geliştirdim. Daha önce ben de hiç bilgisayarda yapmadım. Ama sınava bilgisayarda gireceğim için benim için de güzel bir antrenman olur diye düşünüyorum. Öncelikle listening'imizi nasıl geliştiririz dersek, ben 2 tane metot uyguladım. Yani bir tanesi zaten hani benim keyfi olarak yaptığım bir şey. Normal Netflix'te film izlerken, dizi izlerken özellikle daha önce izlediğiniz bir şey seçerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Mümkünse hiç altyazı olmadan izlerseniz ya da önce İngilizce altyazıyla sonra tamamen altyazısız izlerseniz listening'inize kesin faydası olacaktır. Ayrıca bunu biz hocamla birlikte yapıyorduk. Hoca bir metin okuyor mesela. Rastgele bir metin, ne olduğunun önemi yok. Arada bir yerde duruyor. Durduğu zaman da acaba hani kaç kelimeyi duyabilirsin durduktan sonra? Mesela şu an Cambridge English Official IELTS 13 Academic with Answers dedikten durduktan sonra acaba sen kaç tane kelimeyi hatırlayabileceksin ni çalışıyorduk. İlk başta son 5 kelimeyi hatırlamaya çalışıyorduk. Sonra son 7, sonra son 9, son 10. Böyle arttırdıkça ve karşınızdaki kişinin okuması hızlandıkça zorlaşıyor ama listening testlerinde son kısımlar için bayağı faydalı oluyordu. Yavaştan geçelim. Bu arada geçmeden önce bu listening'in bazı kısımlarını atlayacağım ya da pause yapabilirim. Ama normal sınavda böyle bir şey yok. Normal sınavda record'u başlatıyorlar. Sonra bitene kadar durma diye bir şey yok. Ve tek bir kez dinliyorsunuz. O yüzden ben de ona dikkat etmeye çalışacağım ama arada durdurup konuşabilirim. Neyse başlayalım. Test 4. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. Ne duyduğunuzu There will be yazmanız time for you gerekiyor to tabii. read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. Tabii tek bir kez The çalışacağız. test Hadi geçebilirim. 1. Employee questions 1 to 7. İlk başta ilk 7'ye bakalım diyor. İlerletiyorum buraları biraz. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Şimdi bize bir örnek verecek ama duyduğuma göre yeni sınav sisteminde artık örnek verme diyor yokmuş ve direkt çat diye sınava başlıyormuş. Ama benim şu ana kadar yaptığım listeninglerin hepsinde öncesinde bir örnek veriyor. Sonrasında kaydı sıfırdan başlatıyor. Muhtemelen şu anki de böyle diye tahmin ediyorum. Martha Klein's here. James White gave me your number. I hope you don't mind me calling you. Of course not. How are you, Martha? Good, thanks. I'm ringing because I need a bit of advice. Oh yeah, what about? The training you did at JPNW a few years ago, I'm applying for the same thing. Oh right, yes, I did mine in 2014. Best thing I ever did. I'm still working there. Duyduğunuz gibi burada 2014 dedi. Yani buradaki example'da ne zaman trainingini yaptığını soruyor. Bir telefon konuşması. Bir kız var. GPNW'da işe başlamayı düşünüyormuş ve bir arkadaşından telefon numarasını almış. Advice yani bir şey istiyor. Tavsiye istiyor karşısındakinden. Example bununla alakalıydı. Şimdi dinlemeye devam edebiliriz bence. Alex did his training in 2014. So 2014 has been written in the space. Now we shall begin.
You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Dediğim gibi ikinci kez dinleyemeyeceksiniz diyor. Listen carefully and answer questions 1 to 7. Hi, Alex. It's Martha Clines here. James White gave me your number. I hope you don't mind me calling you. Of course not. How are you, Martha? Good, thanks. I'm ringing because I need a bit of advice. Bu arada tekrar pause yaptım. Kusura bakmayın. Normalde bizim atladığımız ama normalde size verilen sürelerde sorulara bakıp neler geleceğini tahmin ederek bir öngörüde bulunabilirsiniz. Mesela at first Alex did his training in the bir şey department, ne olduğu söylemiyor ama burada bir meslekle alakalı, bir işle alakalı bir şey olduğu belli, bir departman ismi. Buraya bir isim gelecek, buraya bir sıfat gelecek, buraya bir sayı gelecek gibi düşünebiliriz. Böyle olursa odaklanmamız, fokus olmamız daha kolay olacaktır. Bir daha pause yapmadan bu section'a başlatıyorum. Oh yeah, what about? The training you did at JPNW a few years ago. I'm applying for the same thing. Oh right, yes, I did mine in 2014. Best thing I ever did, I'm still working there. Really? What are you doing? Well, now I work in the customer services department, but I did my initial training in finance. I stayed there for the first 2 years and then moved to where I am now. That's the same department I'm applying for. Did you enjoy it? I was pretty nervous to begin with. I didn't do well in my exams at school, and I was really worried because I failed maths. But it didn't actually matter because I did lots of courses on the job. Did you get a diploma at the end of your training period? I'm hoping to do the one in business skills. Yes, that sounds good. I took the one on IT skills, but I wish I'd done that one instead. Okay, that's good to know. What about the other trainees? How did you get on with them? There were about 20 of us who started at the same time, and we were all around the same age. I was 18, and there was only one person younger than me who was 17. The rest were between 18 and 20. Mesela burada ilk 4 soruda gördüğümüz gibi şu an Customer Services'te çalışıyorum ama Finance Departmanı'nda training'imi yapmıştım dedi. Burada Customer Services muhtemelen yanlış cevap. Ama ilk başta biz direkt bir departman adı duyduğumuzda onu yazmamalıyız. Genelde ikinci söylenen kısım oluyor. Aynı 4. kısımda olduğu gibi ben 18 yaşındaydım. Genelde herkes benim yaşımdaydı ama en genç 17 yaşındaydı diyor. Hemen 18 diye atlamamalıyız. Zaten bu kısımlar basit kısımlar ve en çok puan alacağımız kısımlar. Olabildiğince burayı fulllemeye çalışıyoruz. Devam ediyorum. I made some good friends. I've heard lots of good things about the training at JPNW. It seems like there are a lot of opportunities there. Yeah, definitely. Because of its size, you can work in loads of different areas within the organisation. What about pay? I know you get a lower minimum wage than regular employees. That's right, which isn't great. But you get the same number of days holiday as everyone else, and the pay goes up massively if they offer you a job at the end of the training period. Yeah, but I'm not doing it for the money. It's the experience I think will be really useful. Everyone says by the end of the year you gain so much confidence. You're right, that's the most useful part about it. There's a lot of variety too. You're given lots of different things to do. I enjoyed it all. I didn't even mind the studying. Do you have to spend any time in college? Yes, 1 day each month. So you get lots of support from both your tutor and your manager. That's good. And the company is easy to get to, isn't it? Yes, it's very close to the train station, so the location's a real advantage. Location is the real advantage. Before you hear the rest of the phone conversation, you have some time to look at questions 8 to 10. Burada maaşının çok iyi olmadığından ama tatillerin güzel olduğundan falan bahsediyor. Konumu güzel diyor. Falan filan. Tam olarak hepsini kavramamıza gerek yok. Genel olarak sorulara odaklanıyorum. Takip etmeye Now çalışıyorum. listen and answer questions 8 to 10. Have you got a date for your interview yet? Yes, it's on the 23rd of this month. So long as you're well prepared, there's nothing to worry about. Everyone's very friendly.
I am not sure what I should wear. What do you think? Nothing too casual, like jeans, for example. If you've got a nice jacket, wear that with a skirt or trousers. Okay, thanks. Any other tips? Well, I know it's really obvious, but arrive in plenty of time. They hate people who are late. So make sure you know exactly where you have to get to. And one other useful piece of advice my manager told me before I had the interview for this job is to smile. Even if you feel terrified, it makes people respond better to you. I'll have to practice doing that in the mirror. Yeah, well, good luck. Let me know if you need any more information. Thanks very much. İlk kısmı bitirdik. Bu kısımda yanlış That yaptığımızı is the end of düşünüyorum. section 1. You now have half a minute to check your answers. Bu half a minute'te bir sonraki kısmın sorularını inceleyebiliriz. You will hear a woman called Annie, who works at the Acaba Snow sesim Centre in New gözüküyor mu Zealand, rahatça videoda bilmiyorum welcoming a ama group of visitors to the centre. First, you have some time to look at questions 11 to 16. bunu daha zoom yapabilir miyim acaba? Sorulara bakalım. Snow Center diyor. Muhtemelen kayakla alakalı, tatille alakalı bir listening olacak. Andy recommends that when cross country skiing, the visitors should. Burada Annie, muhtemelen kadın, bir öneride bulunuyor bize. Burayı ziyaret edenler ne yapmalı? Burada afternoon programında ne yapmalı? Relay eventler, tripler, bunlara sıra sıra duyacağımızı düşünüyorum. Burada muhtemelen yanıltıcı olan kısım 3 şık hakkında da konuşacak. Ama hangisini önerdiğini duymaya çalışacağız. Devam ediyorum. Devam edemiyorum galiba. Devam etmeye çalışıyorum. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Hi everyone, welcome to the Snow Centre. My name's Annie. I hope you enjoyed the bus trip from the airport. We've certainly got plenty of snow today. Well, you've come to New Zealand's premier snow and ski centre, and we've a whole load of activities for you during your week here. Most visitors come here for the cross-country skiing, where you're on fairly flat ground for most of the time, rather than going down steep mountainsides. There are marked trails, but you can also leave these and go off on your own, and that's an experience not to be missed. You can go at your own speed. It's great aerobic exercise if you really push yourself. Or, if you prefer, you can just glide gently along and enjoy the beautiful scenery. Muhtemelen This afternoon, you'll be going on a dog sled trip. You may have seen our dogs on TV recently racing in the Winter Sled Festival. If you want, you can have your own team for the afternoon and learn how to drive them, following behind our leader on the trail. Or if you prefer, you can just sit back in the sled and enjoy the ride as a passenger. At the weekend, we have the team relay event, and you're all welcome to join in. We have a local school coming along, and a lot of the teachers are taking part too. Participation rather than winning is the main focus, and there's a medal for everyone who takes part. Medal for everyone. Participants are in teams of 2 to 4, and each team must complete 4 laps of the course. For your final expedition, you'll head off to Mount Frenna, wearing a pair of special snowshoes which allow you to walk on top of the snow. This is an area where miners once searched for gold, though there are very few traces of their work left now. Very few traces. When snow melts in summer, the mountain slopes are carpeted in flowers and plants. It's a long ascent, though not too steep, and walkers generally take a couple of days to get to the summit and return. You'll spend the night in a hut halfway up the mountain. That's included in your package for the stay. It's got cooking facilities, firewood and water for drinking.
For washing, we recommend you use melted snow, though, to conserve supplies. Melted snow. We can take your luggage up on our snowmobile for you for just $10 a person. $10. The hut has cooking facilities, so you can make a hot meal in the evening and morning, but you need to take your own food. These are The not weather on Mount included. Frena can be very stormy. In that case, stay in the hut. Generally, the storms don't last long. Don't stress about getting back here to the centre in time to catch the airport bus. They'll probably not be running anyway. We do have an emergency locator beacon in the hut, but only use that if it's a real emergency, like if someone's ill or injured. Beklememiz gerekiyor. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Burada muhtemelen bunların paralı olduğunu söyledi. Muhtemelen A, hepsini duyamadım ama bu ikisinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Burada da bu kısım değil. Burada da gold mine değil. Burayı visit demedi. Önemsiz dedi. Burada da çiçeklerin olduğundan bahsetti ama öğrenmekle alakalı bir şey görmedim. O yüzden C. Yani bu ikisinden emin değilim ama muhtemelen diğerlerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakalım. Muhtemelen Now, let me az önce burada konuştuğum için bakamadık. Normalde burada bakmamız için bir 30 saniye kadar vaktimiz var. 4 tane yerden bahsediliyor ve 6 tane information var. Muhtemelen bir eşleştirme yapacağız. Bir matching yapacağız. İlk başta bakıyorum. A şıkkı işte durup dinlenmek için güzel diyor. B şıkkı her şeye uygun. All abilities, her yetenekteki insana uygun gibi tahmin ediyorum. Crossing a river, river'a geçmek için yapıldı. İşte çok fazla yetenek gerektiriyor. Kötü havalarda kapalı olabilir. Very narrow, yani çok dar alanları, pistleri var diye tahmin ediyorum. Hemen tell geçiyorum. you something about the different ski trails you can follow during your stay here. Highland Trail's directly accessible from where we are now. This trail's been designed to give first-timers an experience they'll enjoy regardless of their age or skill. First time to experiences, yani herkes için yapılmış, en alt seviyeden en tecrübeliye kadar, yani B olacak diye düşünüyorum. Böyle geçiyorum. Acaba pause yapıp mı ilerlemek sizin için daha iyi, yoksa full devam etmek mi? Ama böyle pause yaparak daha iyi gibi geldi bana. But it's also ideal for experts to practice their technique. Then there's Pine Trail. If you're nervous about skiing, leave this one to the experts. Burada diyor ki eğer nervoussan burayı geçebilirsin. Leave diyor. Muhtemelen tecrübeli insanlar için olduğunu düşünüyorum şurada da. Dinlemeye devam edelim. Follow a steep valley looking right down on the river below. Scary. But if you fully master the techniques needed for hills, it's great fun. Evet. Fully master. A lot of Stony skill. Trail's a good choice once you've got a general idea of the basics. There are one or two tricky sections, but nothing too challenging. There's a shelter halfway where you can sit and take a break and enjoy the afternoon sunshine. Sit and take a break and enjoy at the afternoon sunshine. Yani sakince işte gün batımını falan, gün ışığını izleyebilirsin diyor. İşte good place to stop and rest. A diyorum. Ve sonuncusu Loser's Trail. And finally, Loser's Trail. This Trial. starts off following a gentle river valley, but the last part is quite exposed, so the snow conditions can be challenging. If it's snowing or windy, check with us before you set out to make sure the trail's open that day. O gün açık olup Right, so olmadığını now kontrol if you'd like to ettim. follow me, we'll get Evet, started. olacak. Geçebiliriz. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Now Seni turn etmeye gerek yok. Geçiyorum. section 3. You will hear two students called Jack and Alice discussing food labels that give information on the İki kişiyi duyacakmışız. Food label'dan bahsediyor. Food packaging, yani
yemek paketlemelerindeki besin değerleri hakkında bilgilendirme. Muhtemelen içindekiler kısmı hakkında falan bir şey olacağını tahmin ediyorum şu an. The nutritional value of foods. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Biraz zorlaşmaya başladığını hissediyorum. Yani ilk 20 soruda bir hatamızın olduğunu düşünmüyorum. Bayağı kolaydı bence. Sonraki kısımların ama zorlayacağı belli oluyor buradan. Burayı ilerletebilirim bence. Zaten 15. dakikaya geldik. Muhtemelen kayıt 15 dakikayı geçmiştir. Buraya kadar izleyen bir insan olacağını sanmıyorum. Kendi kendime konuşabilirim o yüzden bence. İlerletiyorum. And answer questions 21 to 26. I still got loads to do for our report on nutritional food labels. Me too. Çok bayıldım. What did you learn from doing the project about your own shopping habits? Well, I've always had to check labels for traces of peanuts in everything I eat because of my allergy. But beyond that, I've never really been concerned enough to check how healthy a product is. This project has actually... Alerjisi varmış fıstığa. O yüzden alerjenlere dikkat ediyormuş. Ama öncesinde arkadaki hiçbir şeyi okumazdım diyor. A şıkkı. He taught me to read the labels much more carefully. I tended to believe claims on packaging, like low in fat. But I now realize that the healthy yogurt I've bought for years is full of sugar, and that it's actually quite high in calories. Ready meals are the worst. Comparing the labels on supermarket pizzas was a real eye-opener. Did you have any idea how many calories they contain? I was amazed. Yes, because unless you read the label really carefully, you wouldn't know that the nutritional values given are for half a pizza. When most people eat the whole pizza. Not exactly transparent, is it? Not at all. Kaloriyle alakalı But şeyler I dedi. expect it won't stop you from buying pizza. Kaloriyle alakalı bir şeyler dedi. Tam olarak hepsini yakalayamadım. Ama hani yarım pizzadaki kalori bile böyle gibilerinden bir şeydi. Ama bu şıkkın C şıkkının doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü she was only interested in the number of calories. Sadece kalorilere bakıyor. Sadece onlarla ilgileniyor. Genelde böyle only ya da just gibi ibareler genelde yanlış oluyor. Tam olarak yakalayamadığım için C'yi eledim kafamdan. She was unaware of what certain foods contained or she was too lazy to read food labels. Bir fikrim yok şu anlık. Bunu şu anlık soru işareti koyuyorum. Sonrasında A ya da B diye sallayacağım. Probably not now. I thought comparing the different labeling systems used by food manufacturers was interesting. I think the kind of labeling system used makes a big difference. Which one did you prefer? I like the traditional daily value system best. The one which tells you what proportion of your required daily intake of each ingredient the product... Bak bu kısmı da kaçırmışız. When discussing supermarket brands of pizza, Jack agrees with Alice that the list of ingredients is shocking. İçindekiler şok ediyor. Bu şey kısmı işte. Yarım pizza yemeleri lazım ama tam pizza yiyor herkes. He will hesitate before buying pizza again. The nutrition label is misleading. Muhtemelen burayı da sallayacağız gibi duruyor. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Contains. I'm not sure it's the easiest for people to use, but at least you get the full story. I like to know all the ingredients in a product, not just how much fat, salt and sugar they contain. But it's good supermarkets have been making an effort to provide reliable information for customers. Yes. There just needs to be more consistency between labeling systems used by different supermarkets, in terms of portion sizes, etc. The labels on the different brands of chicken-flavored crisps were quite revealing too, weren't they? Yeah. I don't understand how they can get away with calling them chicken flavour when they only contain artificial additives. I know.
I'd at least have expected them to contain a small percentage of real chicken. Absolutely. Neye şaşırdılar diyorlar cips aroması hakkında. Neye şaşırıyorlar burada? Tavuk aromalı cipsin içinde azıcık da olsa tavuk olduğunu düşünüyorlarmış ama hiç olmamasına şaşırmışlar. The products did not contain any meat. Yani B şıkkı diyoruz. Geçiyorum. I think having nutritional food labeling has been a good idea, don't you? I think it will change people's behavior and stop mothers in particular buying the wrong things. But didn't that study kind of prove the opposite? People didn't necessarily stop buying unhealthy products. They only said that might be the case. Those findings weren't that conclusive, and it was quite a small-scale study. I think more research has to be done. Yes, I think you're probably right. Daha çok çalışma olması gerektiğinden, sonucun yanlış olduğundan bahsediyor. Burada da açıkça A. Şu 23 ile 24'ten emin değilim. Yani yok, 22 ile 23'ten emin değilim. Geri kalanını yine yaptığımızı düşünüyorum. Geçebiliriz. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30. Traffic light system for nutrition labels. Burada 5 şık var. 2 tane doğru cevap var. İkisini seçmeye çalışacağız. Now listen and answer questions 27 to 30. Yani bunlar tek olacak. What do you think of the traffic light system? I think supermarkets like the idea of having a color-coded system, red, orange or green, for levels of fat, sugar and salt in a product. But it's not been adopted universally, and not on all products. What do you suppose that is? Pressure from the food manufacturers. Hardly surprising that some of them are opposed to flagging up how unhealthy their products are. I'd Pastadan have thought it would bahsediyor. have been compulsory. It seems ridiculous it isn't. I know. And what I couldn't get over is the fact that it was brought in without enough consultation. A lot of experts had deep reservations about it. That is a bit weird. Fact I suppose there's an argument for doing the research now when consumers are familiar with this system. Yeah, maybe. The partic- Emin değilim ama the fact ile başlayan bir cümle ve research ile alakalı bir cümle duydum. O yüzden ben B ve C diyeceğim. 27-28 olduğu için böyle BC yazıyorum. Hatta şöyle yazayım. BC. Ama hiçbir eminliğim yok. Muhtemelen bunlar yanlış. Zaten artık zorlaşan kısımlara geldik. Eğer ilk 26 kısımda 20'nin üzerinde yaptıysak şu an zaten belli bir seviyenin üstündeyiz. Participants in the survey were quite positive about the traffic light system. But I don't think they targeted the right people. They should have focused on people with low literacy levels, because these labels are designed to be accessible to them. Yeah. Herkese uymuyor. Herkese uymalı gibi bir şeyler söylüyor. A ya da D olabilir. Dinleyelim. But it's good to get feedback from all socio-economic groups, and there wasn't much variation in their responses. No. But if they hadn't interviewed participants face to face, they could have used a much bigger sample size. I wonder why they chose that method. Dunno. How were they selected? Did they volunteer or were they approached? I think they volunteered. The thing that Random wasn't değil. stated was how often they bought packaged food. A ve D All diyeceğim. we know is how frequently they use the supermarket. That is Bunlar the çok end of kötü oldu. section Muhtemelen 3. hepsi yanlış. Ama You now have half a minute to check your answers. boş bırakmaktansa bir şeyler söylemek tabii ki en iyisi. Geçebiliriz bu kısmına. Section 4. About the history, you will hear part of a presentation by a history student about the history of coffee. Ama kahvenin tarihi hakkında bir konuşma. First, you Güzel. have some time to look at questions 31 to 40. Bakalım.
Arap dünyasındaki kahve. Sonra neymiş? In Constantinople 1623'te İstanbul'da. Şerefsiz köpekler böyle yazmış. The ruler ordered of every coffee house. Hiçbir fikrim yok. Coffee arrives in Europe 17th century. 17. yüzyılda. Coffee shops were compared to. Kahve dükkanları neyle kıyaslanıyordu? Bir şeyle kıyaslanacak burada. Burada zaten önemli olan Arab words, Europe, European colonization, 19th century. Bunları duymak. Bunları duyduktan sonra sadece takip etmeye çalışacağız metni. Başlattım. Başlattım ama video kaydında susuyor. İlerletiyorum. In my presentation, I'm going to talk about coffee and its importance both in economic and social terms. We think it was first drunk in the Arab world, but there's hardly any documentary evidence of it before the 1500s. Although of course that doesn't mean that people didn't know about it before then. However, there is evidence that coffee was originally gathered from bushes growing wild in Ethiopia, in the northeast of Africa. Bu kısmı geçtik. In the early 16th century, it was being bought by traders. 1522 demedi de early 16th century dedi. Yani 16. yüzyılın başları dedi. Devam ediyoruz. Actually, its use as a drink spread throughout the Middle East. It's also known that in 1522, in the Turkish city of Constantinople, which was the center of the Ottoman Empire, the court physician approved its use as a medicine. İlaç olarak kullanırmış. By the mid-1500s, coffee bushes were being cultivated in the Yemen, and for the next 100 years, this region produced most of the coffee drunk in Africa and the Arab world. What's particularly interesting about coffee is its effect on social life. It was rarely drunk at home, but instead people went to coffee houses to drink it. These people, usually men, would meet to drink coffee and chat about issues of the day. But at the time, this chance to share ideas and opinions was seen as something that was potentially dangerous. And in 1623, the ruler of Constantinople demanded the destruction of all the coffee houses in the city. Demanded the Although destruction. after his death, many new ones opened, and coffee consumption continued. In the 17th century, coffee drinking spread to Europe, and here too, coffee shops became places where ordinary people, nearly always men, could meet to exchange ideas. Ordinary people her zaman Because of erkekler this, için tanışma some noktası people oldu. said that these places performed a similar function to universities. Similar function. The opportunity University. they provided for people to meet together outside their own homes and to discuss the topics of the day had an enormous impact on social life, and many social movements and political developments had their origins in coffee house discussions. Political developments. Söyleyemedim. Developments. In the late 1600s, the Yemeni monopoly on coffee production broke down, and coffee production started to spread around the world, helped by European colonization. Europeans set up coffee plantations in Indonesia and the Caribbean, and production of coffee in the colonies skyrocketed. Different types of coffee were produced in different areas, and it's interesting that the names given to these different types, like mocha or Java coffee, were often taken from the port they were shipped to Europe from. But if you look at the labour system in the different colonies, there were some significant differences. In Brazil and the various Caribbean colonies, coffee was grown in huge plantations, and the workers there were almost all slaves. All slaves This wasn't the same in all colonies. For example, in Java,
which had been colonized by the Dutch, the peasants grew coffee and passed a proportion of this on to the Dutch, so it was used as a means of taxation. Taxation. But whatever system was used, under the European powers of the 18th century, coffee production was very closely linked to colonization. Coffee was grown in ever-increasing quantities to satisfy the growing demand from Europe, and it became nearly as important as sugar production, which was grown under very similar conditions. However, coffee prices were not yet low enough for people to drink it regularly at home, so most coffee consumption still took place in public coffee houses, and it still remained something of a luxury item. Hala In lüks Britain, fiyatı however, düşmemiş. a new drink was introduced from China and started to become popular, gradually taking over from coffee, although at first it was so expensive that only the upper classes could afford it. This was tea, and by the late 1700s it was being widely drunk. Çay. En However, kolay. when the USA gained independence from Britain in 1776, they identified this drink with Britain, and coffee remained the preferred drink in the USA, as it still is today. So, by the early 19th century, coffee was already being widely produced and consumed. But during this century, production boomed, and coffee prices started to fall. This Yükseldi. was partly because new types of transportation had been developed, which were cheaper and more efficient. Transportation. So now, working people could afford to buy coffee. It wasn't just a drink for the middle classes. And this was at a time when large parts of Europe were starting to work in industries. And sometimes this meant their work didn't stop when it got dark. They might have to continue throughout the night. So the use of coffee as a stimulant became important. Bitirdik. It wasn't just Şimdilik pause yapıp bir değerlendirme yapabiliriz. Şimdi ilk başta şurada iki tane sallayacağımız vardı. Bunları da ben B diye sallıyorum. Ve şöyle bir şey var. Burada yazılışlar önemli. Mesela ben buraya universities yazmışım ya da political development yazmışım. Burada universities eğer cevap anahtarında singularsa, plural değilse, yani tekilse, çoğul değilse benim yazdığım yanlış olacak ve puan alamayacağım. O yüzden yazılışlara dikkat etmek önemli. Burada one word only for each answer dediğine göre biz buraya 2 kelime yazmışız ama bunlar tek kelime olmalı. Normalde bilgisayara geçirmek için 10 dakika süre veriyorlar. Biz de bu 10 dakikada şunları düzeltelim. 10 dakika harcamayacağız tabii de. Burada şeker üretimi yerine sadece şeker yazsak da muhtemelen olur. Burada bakalım 33'e. They played an important part in social and political changes. Muhtemelen. Burada metinde political development diye bahsetti ama metinde şöyle diyordu. Sadece erkeklerin gittiği tanışma alanlarıydı ve bu işte lüks bir hayattı. Politik şeyler konuşuyorlardı falan filan. Hahu. Sonuç olarak bizim bir tane yakalayamadığımız var. Ama genel hatlarıyla bence iyi yaptık diye düşünüyorum. Hemen bunun cevap anahtarı varsa sonunda cevap anahtarına bakalım. Varmış. Direkt oraya geçiş yapıyorum. Şimdi cevaplara bakmadan önce yanlış yaptıklarımızı şöyle kırmızı ile işaretleyeceğim. Finance. Birincisi doğru. Mathematics. Üçü de kabul ediliyormuş. Doğru. Business. Doğru. 17. Holidays. İkisi de kabul ediliyor. Burada mesela sadece holidays olsaydı benim yaptığım holiday cevabı yanlış olacaktı. Şu an ikisi de kabul edildiği için bir sıkıntı yok. College. Şunu silelim. Silemedik. Okay. Location. Doğru. Biz casual demişiz ama jeans'miş. İlk yanlışımızı yaptık. Burada metinde sanki diyordu hani casual şeyler giyme gibi bir şey diyordu. Ama kaçırmışız. Olsun. Yani aslında en çok doğru yapmamız gereken kısım. Burada bir yanlış yaptığım için canım sıkıldı ama yapacak bir şey yok.
Geçiyorum. Late and smile. Doğru. Cevap anahtarına bakıyorum. A, B, A, C. A, B, A, C. Güzel gayet. A, B, B, D. A, B, B, D. A, E. Bu kısmı fulllemişiz. Gayet iyi. Yani ilk 20'de 19 yapmışız. Sadece bir yanlışımız var ki bu da çok basit bir hata olmuş. Gayet güzel. 21'e geçiyorum. A, A, C, C, B, A. A, A'ymış şu. Şöyle de yazayım. Jeans. A, A, C, C, B, A. C, C. Bu da yanlış. Dur. Atladık mı? 21. A, A, C, C, B, A. Yok. Bu yanlış. Bu doğru. 27, 28. B, C, B, C. Bunu hiç beklemiyordum. D, E'ymiş doğru cevap. Biz A ile D demişiz. Bunlardan bir tanesi yanlış oluyor. Yani burada A yerine E olmalıydı. Bir tanesi yanlış. Distraction. Ama bakın burada bizim yazım hatamız var. Ben I ile yazmışım. E ile olması lazımmış. O yüzden bu da maalesef yanlış kabul ediliyor. Universities. Dediğim gibi bakın burada hem çoğulu hem tekili verilmiş. Ama biz çoğul yazdık. Sıkıntı yok. Ama sıkıntı olabilirdi. İyi dinlemek önemli. Political developments. Doğru. Ports. Bunu gerçekten hiç yakalayamamıştım. Ports. Şunu da yapalım. Slaves. Köleler. Taxation. Sugar. Tea. Transportation. Night. Tamam. Gayet güzel. Şu an bakıyorum kaç doğrumuz var, kaç yanlışımız var. 1, 2, 3, 4, 5 yanlışımız var. Yani 35'te 40 yaptık. 35'te 40 da neye tekabül ediyor? Yani 40 soruda 35 doğru da IELTS 8'e tekabül ediyor. Yani aslında benim hedeflerim için fazlasıyla yeterli. Gayet güzel bir skor. Yaptığımız hataları da ben dönüp bakacağım. Benle birlikte denemeyi yaptığınız için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yazın. Bakarız. Öpüyorum çok. Kaydı kapatıyorum. Muhtemelen 1,5 saat falan oldu. Onu YouTube'a nasıl yükleyeceğim bilmiyorum. Zaten 2 kişi falan izler. Onlar da bu konuşmaları dinlemeyeceği için saçmalayabilirim. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.